Gamer Arena ve Eludis TV ortaklığındaki Arena sohbetlerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta her zaman olduğu gibi Kerem Büker'le birlikteyiz tabii ama esas olarak konuğumuz da Barış Saban, Gamer Arena'nın Head of Gaming'inde. Yani gaming oyun tarafının başında. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Öncelikle. İyiyiz. Seni sormalı. Ben de iyiyim. Çok seri bir iyiyiz oldu. Gerçekten şey miyiz böyle iyi miyiz yoksa? İyiyiz. Bu aralar çok hareketli yine. Onun iyiliği de üstümüzde. Yorgun ama dinamik bir iyi yani. Güzel şey. İstanbul trafiği gibi biraz. Evet biraz İstanbul trafiği gibi. Peki şimdi aslında bu hafta biraz daha Gamer Arena'nın içindeki oyunları konuşalım istedik. Dolayısıyla Barış buradasın. Önce bir tık kendinden bahsedebilir misin? Hani hangi background'dan geliyorsun, nasıl geliyorsun, buraya Tabii. nasıl geldi? Öncelikle ismim Barış Saban. Dediğin gibi Gamer Arena'da Head of Gaming olarak çalışıyorum. Aslında çok kısa özetlemek gerekirse Gamer Arena'nın sahip olduğu oyunların içeride üretim süreci veya dışarıdaki partner stüdyolardaki üretim sürecinden sorumluyum. Yani anlayacağınız oyunların hani girdisi çıktısı bütün o süreç boyunca konuyla ben ilgileniyorum direkt olarak. Buradan daha öncesinde aslında bir kendi startup'ım vardı. O da yine oyun dünyası içindeydi. Sonrasında Kerim bizim CEO'muz, benim çocukluk arkadaşım. Bana bir teklif yaptı. Zaten kendi önceki şirketimde de oyun geliştirme süreçlerine başlıyorduk. O da bir teklif yapınca burada da işte oyun geliştirmek istiyoruz diye. Benim de aklımı çeldi aslında. Çünkü onunla da Gamer Arena'nın kuruluş süreçlerinde falan hep yani onunla konuşuyordum. Ondan da duyduğum kadarıyla aslında imreniyordum da yani. O yüzden onun yaptığı teklifle direkt aslında aklım biraz karıştı. Sonrasında da zaten net bir şekilde yolumu burada buldum. Yaklaşık 2 yıldır da şu anda Gamer Arena'da çalışıyorum. Yalan söylüyor bu arada. 2 seneye geçti. 2 sene olmak üzere ama... Yok şöyle. Daha bir gap background'u var galiba. Var. Evet. Barış bizde çalışmıyorken de bizim ofise gelip çalışıyordu. Evet. Ofisi kullanmam 3 yıl gibi bir süre. Gamer Arena'da Ekibi 2 yıl. tanımak daha uzun aslında yani. Evet. Ekibi Evet. daha uzun süredir tanıyorum. Peki bu oyun geliştirme süreci nasıl işliyor? Yani çünkü Gamer Arena'nın şu anda kendi içinde de 20'ye yakın oyun var yanılmıyorsam ve oyun geliştirmek bir iştir, bir süreçtir. Hani bunun Aynen. geri bildirimi vesairesi, testi vardır. Nasıl işletiyorsunuz bu sistemi? Aslında direkt şöyle başlıyoruz. İlk başta hangi oyunu yapacağımızı seçmekle başlıyor. Bunun da zaten birbirinden çok adımı var. Bunları da kısaca özetlemek gerekirse aslında önce janrayı seçiyoruz. Hangi janrada oyun yapmak istediğimizi belirliyoruz. Bunu da zaten hani tek oyun bazlı değil, birkaç tane oyun bazlı düşündüğümüz zaman zaten janralar direkt oturuyor aslında. Çünkü işte spor janrasından bir şey oluyor, puzzle janrasından oluyor, aksiyon, endless runner tarzı janralardan oluyor. Öncelikle onu seçiyoruz. Sonra nasıl bir oyun yapmamız gerektiğini konuşuyoruz. Burada da aslında hani direkt olarak piyasada şu anda tutan birkaç tane oyun formu oluyor zaten. Önce bir onları araştırıyoruz iyice ve en iyisi hangisi olacak, bize hangisi uyacak bunu belirliyoruz. Sonrasında da zaten oyun geliştirme süreci başlıyor. Önce bir doküman hazırlıyoruz. Hani oyun nasıl olacak, şunlar olacak, mekanikler bunlar olacak gibisinden. Sonrasında da direkt kolları sıvayıp Unity üzerinden oyunu geliştirmeye başlıyoruz. Asetlerini oturtuyoruz. Oyun motoru olarak Unity kullanıyor. Oyun motoru olarak Unity kullanıyoruz, aynen. Asetlerini buluyoruz. İşte olabilecek en güzel asetler. Tabii asetlerin bize uygunluğunda hani hem görsel olarak uygunluk var hem çeşitli optimizasyonlar da devreye giriyor. Mesela çok büyük boyutlu bir aset olmaması lazım. Çünkü zaten bizim ürettiğimiz oyunlar 10 MB, 15 MB sınırının hep altında kalan oyunlar. Zaten platformun içinde olacak oyunlar Aynen. sonuçta. Aynen. O yüzden hani çok güzel bir aset bulmuşuzdur ama aset hani gidip şimdi 100 MB'tır. Onu maalesef kullanamıyoruz yani. İşte kolaydan zora gitmesi lazım. Bir yandan yeteri kadar zorluk oluşturması lazım. Ama hani böyle inanılmaz zor olup da insanların oynayamayacağı bir seviyeye de gelmemesi lazım. O yüzden o level'ları ayarlıyorum. Sonrasında da direkt teste alıyoruz oyunu. Testte de aslında ilk testerlarımız hep ofistekiler oluyor. Özellikle de Kerem. Çünkü bir oyunu direkt yaptıktan sonra Kerem'e götürüyorum, diyorum ki ve abi bana bug'larını bul bu oyunun. Yarım saat içinde oyunu 10 kere çökertiyor sağ olsun. Sonra diyor ki burada bug'lar oldu diyor. Sonrasında da kimse bir bug bulamıyor zaten. Debugger Kerem yani. Aynen. Biraz öyle oluyor evet. Hatta başlarda bu biraz sancılı bir süreçti. Biraz bilmiyorum motivasyon kırıyor muydu ama çok fazla buluyorduk, ediyorduk. Evet. Ama yavaş yavaş yani gerçekten ben de hani Barış'ın da ürettiği oyunlara zaten eğlenceli oyunlar. Bir de şöyle bir avantajım var. Ben hem çıkan oyunları
çıkmadan önce oynamış oluyoruz biz Tabii. ofiste içeride. Hem de bazı oyunlar hiç çıkmıyor zaten. O oyunu daha ileri bir tarihe atıyoruz veya o oyun yerine başka bir oyun çıkartıyoruz. O yüzden ofiste hani debugging süreçleri bayağı eğlenceli. Bu hani şey tarafına gelirsek de başlarda bir debugger olarak benden geçtiği süreç oralar birazcık sancılıydı diyebilirim. Barış için nasıldı bilmiyorum ama yani ben çok eğleniyorum tabii. Ama bir yerde de şu var hani hatayı söylemen lazım ama Barış ilgileniyor, Barış yapıyor. Ama sürekli de ilgileniyor. Yani Barış ben çok tek başına çalıştığını da hatırlıyorum. Şu an bir ekibi lead ediyor. Altında insanlar var. Onlarla birlikte çalışıyor ama tek başına oyun yapıyordu. O yüzden böyle şeye dikkat etmeye çalışıyordum hep. Çok böyle kırmadan şu şöyle mi yapsak, bu böyle mi yapsak diye. Bazen de çok aslında kırmışım da onları da öğrendiğim zamanlar oldu. Yok canım. Yine yalan Çok- söylüyor. Çok Hayır işten ya. bir yok canım da. Öyle yani bir zaten bu Beyazıt da bahsetmişti oyunların hani geliştirme sürecinde neler yapıyoruz neler ediyoruz diye. Zamanında bir tester ekibimiz de vardı. 100 kişilik bir önceden oynayan insanlar da oluyordu. Yavaş yavaş geliştirdik yani. Evet Barış'ın da işte 2 sene olmuş. Artık oturmuş bir düzeyde. Dediği şeylere ek olarak belki şey söylemem gerekebilir burada. Ses dizaynına, ses sound kısmına da önem veriyor Barış. Yani oyunların canralarına uygun, o asetlere uygun bir ses tasarımı da oluyor genelde içeride. Belki kendi de bahsetmek ister mi? Olur. Ya zaten oyun dediğimiz zaman hani direkt genel bir yapı olması lazım içeride. Yani bunun sadece hani görsellerini ayarladım, gameplay'ini ayarladım gibi bir şeydense oyunun bir bütünlük içerisinde olması lazım. Yani çok güzel görsellerin çok düşük kalite ses dosyalarıyla beraber olması oyunun bütünlüğünü bozar ve bu da aslında oyunu oynayan kişi hani direkt olarak anlamasa da hani bu oyun bu işte asetler ve işte ses dosyaları arasında kalitesizlik var diye hani bir şey hissi yaratır. Yani bir şey var ama açıklayamıyorum gibi bir his yaratır. O yüzden zaten bunu da engellemek için hani baştan sona A'dan Z'sine kadar hani görüntüler, sesler, efektler şunlar bunlar hepsinin bir bütünlük içerisinde olmasına önem gösteriyoruz zaten. Yani benim için de ses tarafı önemli. Ben o yüzden şey yapmak istedim. Bazı bu eskiden oynadığımız 8-bit oyunlarda falan aslında şimdiki oyunlarla karşılaştırdığımızda ne kadar kötü sesler aslında yani. Ama nasıl fit oraya oluyor yani. O ses oraya uygun oluyor. Bizde de öyle. Yani ne kadar derine girmen lazım, ne kadar detaylı bir görsel göstermen lazım, ne kadar detaylı bir ses vermen lazım gibi konulara da değiniyorlar. O yüzden ben bir debuggersam Barış için mutluyum bu konuda. Peki şey soracağım. Sonuçta bu bahsettiğiniz oyunlar kendi platformunuzda yer alan oyunlar ama platformunuzda aynı zamanda yani Gamer Arena'da bildiğimiz ana akım klasik oyunlar da var. Kendi oyunlarınıza yaklaşımınızla bildiğimiz diğer işte FIFA'dır, ne bileyim Counter Strike'dır, PUBG'dir vesaire hangi oyun geliyorsa insanların aklına. Bu tarz oyunlara yaklaşımımız arasında nasıl bir fark var? Yani Gamer Arena için bunları iki ayrı aset türü kabul edelim. Bu aset türleri arasında nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz? Ön plana çıkartma, yardımcı olma kullanıcılara falan açısından. Yani öncelikle tabii kendi oyunlarımızdan ben ilerleyeceğim. Şimdi oradaki bizim için en büyük özellik ve bizim içimize en çok rahat ettiren şey oyunların komple kontrolünün bizde olması. Yani mesela herhangi bir oyunda bir problem çıkabiliyor. Direkt mesela Kerem'e gidiyorum diyorum ki sence bunu böyle böyle nasıl halledebiliriz? Bunu böyle böyle nasıl geliştirebiliriz? Özellikle Kerem diyorum bu arada çünkü hani UI UX'e bana zaten çok yardımcı oluyor Kerem sağ olsun. O yüzden hani direkt her şeyin kendi kontrolümüzde olması oyunları istediğimiz gibi istediğimiz zaman kullanabilme yetisini sağlıyor aslında bizlere. Yani bir turnuva açmak istiyoruz bir oyunda oyun her şeye hazır. Bir giydirme yapmak istiyoruz direkt olarak oyun hazır. İstediğimiz gibi kontrol edebiliyoruz zaten oyunlarımızda. O yüzden en büyük bizim için artısı bu oluyor kesinlikle. Platformdaki oyunlara gelecek olursak da hani onları direkt internet sitesi üzerinden zaten hani insanların da neyi talep ettiğine dikkat ederek ona göre turnuvalar oluşturuluyor. Orada da güzel bir akış var. App'te de güzel bir akış var. İsteyen kullanıcımız ikisini de tercih edebiliyor. İsteyen app'ten oynuyor. Yani zaten app'in en büyük özelliklerinden biri de hani insanların mesela işte diyelim üniversite öğrencisi ders arasında bir molası oluyor. Girip direkt orada oynayabiliyor zaten istediği oyunu. Hani direkt internet sitemizdeki oyunlar daha aslında hani uzun soluklu oynanan oyunlar oluyor. Burada belki hani eklemek istediğim birazcık da özet gibi olacak. Platforma koyacağımız oyunlar Riot harici oyunlarda
API bağlantılarına dikkat etmeye çalışıyoruz. Partnerliğimiz varsa zaten bunlar paylaşılıyor, ediliyor. Çoğu oyununda zaten public bir şekilde verilmiş dataları var. Ama mesela örneğin FIFA'nın public bir datası yok. Bu ne oluyor? Kullanıcı açısından ve bizim gamer arena olarak açısından, bizim açımızdan yani operasyonun biraz daha manuel tarafa kayması gerekliliği doğuruyor. Bunu handle edebiliyoruz. Böyle bir know-how'umuz var. Bu tarafta çalışan arkadaşlarımız var. Ama Barış'ın ürettiği oyunlarda bütün kontrol bizim elimizde. Nasıl gözükeceği, nasıl Tabii. duyulacağı, nasıl oynanacağı, verileri, kimler oynamış, ne kadar oynamış, en çok nerede yanmışlar, nereler geliştirilmeli gibi bütün datalar elimizde olunca orada işte o zaman teknoloji şirketi olduğumuzu anlıyoruz. O zaman datalarla iş yapmaya başlıyoruz. Orada zaten ürünün yani ara elemanı olmuyorsunuz da ürünün sahibisiniz Sahibi zaten. oluyoruz, evet. O yüzden çok daha farklı bir durum oluyor. Kesinlikle. Peki sonuçta Gamer Arena özellikle aplikasyonda hani Web 3.0 üzerine ciddi şekilde senin öncülüğünde yatırım yapan bir yer. Hı hı. Oyun geliştirirken bu oyunun uzun vadede hani bizim Web 3.0'da yer alışımıza daha büyük katkısı olur veya Web 2'de bunun Web 2.0'da 2.0'da yer alması daha avantajımız olur falan gibi bir bakışla yapıyor musunuz? Yani aslında oyun geliştirme noktasında hani, Kerem'in alanıyla nasıl birleşiyor aslında onu anlamaya çalışıyorum biraz. Aslında şöyle, şimdi önce hani bizim bildiğimiz Web 2 tarafından gidersek hani orada genel olarak düşünüldüğü zaman oyunun herhangi bir bölümünün ön plana çıkması oyuncular açısından yetiyor da artıyor. Yani çok güzel grafiklerin sunulması, çok güzel efektlerin sunulması, hani bunlardan birinin gerçekten üst düzey olması bir oyuncuyu oraya çekmeniz için aslında yetiyor. Buna ek olarak tabii ki hani gameplay'in güzel olması, bunlar da çok büyük hani etmenler ama Web 3 tarafında bu birazcık daha farklı oluyor aslında. Çünkü Web 3 tarafında insanlar gelip yani direkt olarak oyuna başladıkları zaman eğlenerek başlamak, eğlenerek ilerlemek istiyor. Hani evet, Web 2'de de böyle ama Web 3'te daha serilik var yani. Hani Web 2 oyuncuları ilk başta geldiği zaman bir oyunu öğrenmek için süre ayırabiliyor. Çünkü onlar zaten aslında hani direkt bu bilgisayar oyunları, telefon oyunları, mobil oyunlar hani o kökenden geldikleri için orada hani bir oyunu öğrenme süreçleri de oluyor. Zaten buna alışık bir kitleden Aynen, bahsediyorsun. yani hani oradaki o ilk başta zorlanma, ne bileyim anlayamama, ne yapacağını bilememe, yani bunlara alışkınlar yani. Ama Web 3'ten gelenler daha direkt, hani geleyim ben oyunu hemen anlayayım ve direkt olarak oynamaya başlayayım ve eğlenceli bir oyun olsun. Çünkü onlar zaten hani bu Web 3 seriliğine alışkın kişiler geliyor. Mesela o yüzden oyun seçerken de şunlara aslında dikkat ediyoruz. Mesela daha gündemde olan konular üzerinden Web 3 tarafına oyun yapmaya aslında önem veriyoruz. Çünkü mesela çok güncelde dönen bir konu vardır. Gerek komik olabilir, gerek ciddi bir konu olabilir. Hani o konuyu bir şekilde oyunlara yedirmeye çalışıyoruz aslında ki direkt olarak çok hızlı bir şekilde o oyunu yapalım. Güzel bir gameplay, eğlenceli bir gameplay sunalım ve direkt Web 3 dünyasına sunalım daha konu hani sıcakken. O yüzden o da aslında Web 3 tarafı için önemli bir etmen. Yani gündemi takip edip onu yakalayabilmek, onu oyuna güzel bir şekilde yedirebilmek ve hani Web 3 kullanıcısının oyunu oynuyorken en azından o konuyu yakalayıp bir gülümseyebilmesi, aa burada buna gönderme yapmışlar diyebilmesi bizim için önemli bir şey. Onun dışında zaten hani Kerem'in de bana çok oyun tavsiyesi oluyor. Bir gün oturuyorum mesela, çalışıyorum, bir anda Kerem geliyor. Kırmamak istiyorum dediği gibi ilk başta bir hoş beş şudur budur ne yaptım falan. Sonra diyor ki ya işte bro ben böyle bir şey gördüm ama sen ne dersin falan diye hep bir gösteriyor. Gösterdiği oyunlar zaten direkt olarak aslında bahsettiğimiz güncel konuları içeren, işte çok hızlı bir şekilde oyuna adapte edilmesini sağlayan oyunlar oluyor. Bilmiyorum, senin eklemek istediğin bir şeyler var mı? Burada belki hıza yapabiliriz. Dediği gibi hani Web 3 dünyasındaki insanlar biraz da aslında hızlı tüketmek istiyorlar. Çünkü Tabii. bunun arkasında bir yatırımları da var. Yani free to play bir oyun. Evet, girip oynayabiliyorsunuz. Diğer ürünlere de baktığımızda, çünkü sadece biz yokuz Web 3 tarafına oyun geliştiren, ki Barış da sadece Web 3 tarafına geliştirmiyor. Aynı zamanda Web 2 tarafına da oyunları geliştiriyor. O tarafta da kullanılıyor bu ürünler. Ama Web 3 tarafı genelde hızlıca, dediği gibi, anlamak istiyor. Hızlıca tüketmek istiyor bir yerde. Bunu bir ürün ve tüketici gibi baktığınızda da, tabii ki. ki bakmak da gerekiyor iş dünyasında, hızlı hareket edebiliyor olmamız gerekiyor. Burada işte Web 3 dünyasında çok hızlı popülerleşip bazen sönüşen, bazen
sürekli o popülerliğin devam eden meme tokenlar var. Geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz haftalarda hatta meme token tarafında da birkaç tane oyun yaptık. O kitleye, o taraftaki kitlenin ihtiyaçlarına cevap verdik ki bayağı sevildi. Çok tuttu o oyun. Bu Run Diddy Run oyunumuz Evet. da çok tuttu. Yani çok hızlıca sektörde neler oluyor? Onunla alakalı işte hibrit casual, bu hyper casual nasıl oyunlar üretebiliriz? Nasıl şeyler çıkartabiliriz derken aslında ekranda da bazı oyunlarımız geçiyor. En zorlandığım oyun da bu benim ya. Evet, bu zor bir oyun Ya zaten. bunun mesela öğrenme eğrisi daha yüksek. Kesinlikle. Ya aslında zaten tam o noktaya gelecektim ben de. Şimdi hyper casual bildiğimiz kadarıyla yani amiyane tabirle çerezlik tüketilebilecek oyun. Aslında çok düşünmeden oynayabileceğiniz boş zamanınızı değerlendirme aktivitesi. Ama Gamer Arena platformunda yer alan oyunlar hibrit casual gibi. Hani Evet. daha aslında yine kolay, mekanikleri kolay ama oynadıkça öğrenme evresi ve öğrenme eğrisi dolayısıyla daha çok rewarding, ödül veren oyunlar. Neden böyle bir tercihiniz var aslında? Öncelikle onu bir sorayım. Şimdi aslında şöyle, tam da dediğin gibi aslında hyper casual'ı düşündüğümüz zaman hyper casual bizim yaptığımız oyunlara göre çok daha, yani hibrit casual oyunlara göre çok daha basit kalan, işte tek bir mekanik var ve o mekanik üstünden sürekli devam eden ve hani hep aynı tonda, aynı hızda o şekilde ilerleyen oyunlar oluyor. Biz aslında bunun çok da doğru olmadığını düşündük çünkü sonuçta insanlar birbirleriyle rekabet edecekse bir faktördense birden fazla faktörün içinde olması bizim için daha mantıklı geldi. Burada da ne demek istiyorum? Mesela bizim oyunlarımızda ilerleyiş açısından, mesela şu anda ekrandaki oyunda da olabilir, birkaç farklı seçenek var ve bunlardan birini seçerek, hani doğru yanlış diye bir şey yok. Sizin için hangisi daha kolaysa aslında o yönden ilerliyorsunuz. Mesela power up'lar geliyor. Power up'ları alması zor bir yerde olabilir. Onu alıp öyle devam etmeyi tercih edebilirsiniz. Ama bu bir yandan da sizin can kaybetme riskinizi çıkartıyor ki bu arada görüldüğü gibi yani. Veya hani başka tarz şeylere de değinecek olursak skor mekanikleri. Mesela birden fazla skor mekaniği koymaya çalışıyoruz oyunların içerisine. Çeşitli taktikler koyuyoruz. Yani mesela işte o arabalı takla atma oyununda ilerlemek de puan kazandırıyor, takla atmak da puan kazandırıyor. İşte elmas toplamak da puan kazandırıyor. Orada Hani, mesela air brake yaparak aslında taklayı belki kısıp ama devam Evet. edebilme sürecini arttırıyorsun. Air brake de havadaki fren yani aslında Aynen öyle. mesafesi. Mesela bu oyunda bu arada çok sevilen oyunlarımızdan biri G-Blocks. Burada da hani bazı taktikler var. O taktikleri kullananlar daha iyi skorlar elde ediyor. Mesela bir kareyi patlatıldığında alınan puanın daha fazlasını combo yaparak alabiliyor aslında kullanıcılar. Buradan da bu arada tüm hani kullanıcılarımıza bir tüyo olsun bu. Dediğim gibi eğer aynı anda birden fazla 3'e 3 kare patlatırsanız bir anda daha fazla skor kazanıyorsunuz. Yani bu tarz taktikleri de oyuna uygulayabilmek lazım. Çünkü mesela bu oyunda aynı anda 4 kareyi patlatmak çok zor bir şey. Çünkü o hani doğru parçaları yerine Çok iyi denk oturtmak lazım. getirmek gerekiyor. Aynen. O da bir taktik. Onu yaparken bir anda oyun tıkanabilir. Tıkanırsa oyunu kaybedersiniz. Tabii çünkü sadece 9 kare yani 9 kere 9 olan bir şeyden 5 kere 9'a düşürmen gerekiyor aslında Evet. haritanı. Evet. Yani bunların hepsi aslında bir taktik. Biz de işte burada bunu yakalamak istedik aslında. Hani kullanıcılarımıza birden fazla seçenek sunalım. Nasıl ilerlemek istiyorlarsa öyle ilerlesinler. Yani burada hızlı hızlı koyup tek tek kareleri mi patlatmak istersin, yoksa etrafını dizeyim 4 tane kareyi aynı anda Şey patlatayım bu mı? aslında ya. Teniste Tetris'te tenis nereden çıktı? Tetris'te uzun çubuğu beklemek mantalitesi. Aynen. Evet. Aynı öyle aslında yani. O yüzden hani oyunlarımızın genelinde de bu tarz bir yapı var. Dediğim gibi aslında işi özetlemek gerekirse hani hyper casual kadar basit katmanlı değil ama yine o gameplay, o oynanış seviyesinde olan ama birden fazla mekaniği içinde barındıran, gerek skor olsun, gerek oyunun ilerleyişi olsun, oyuncunun bir şeyleri düşünüp karar vereceği bir yapı var aslında oyunlarımızın üstünde. Bu da kullanıcılarımız tarafından seviliyor. Çünkü hani sürekli aynı oyunu oynayıp aynı şeyi yapmak kullanıcıları bir yerden sonra sıkar. Zaten o yüzden hani işin içine level design da giriyor. Birbirinden farklı bir sürü level design'ımız oluyor oyunlarda. Bunların hepsini de bir araya birleştirdiğimiz zaman bu şekilde ortaya çok eğlenceli, güzel bir tablo çıkıyor bence. Bilmiyorum Kerem, umarım sen de katılıyorsundur. Evet, evet, yok kesinlikle öyle. Zaten Türkiye'de oyun geliştirme konusunda baktığımızda hyper casual'da
Çok ileride. Evet. Darphane gibi hyper casual oyun Çok basıyoruz, seri. deniyoruz. Başarılı değiliz da bu konuda. O yüzden belki de Barış'ın da Türkiye'de olması, bize bu konuda katkı sağlıyor olması çok büyük bu konuda. Hani hyper casual know-how'ı ve Web3'yi hibrit casual'la birleştirip sunuyor olmak da bizim için çok eğlenceli yani. Burada şey çok değerli yani. En azından Türkiye'nin gerçekten global anlamda uluslararası sahnede de bir karşılığı olan bir üretimi var. Evet. Bilindiği bir alan var. Bu alanda da yer almak, herhalde üretim yapmak önemli. Peki aslında belki cevabını da demin almış olabilirim. Kendi geliştirdiğiniz oyunları neye göre seçiyorsunuz? Yani daha önceki atıyorum yayınladığınız oyunların oynanma istatistikleri mi, yoksa birebir gelen yorumlar, istekler mi, yoksa kendi zevkinize göre mi, nasıl bir süreç işliyor aslında burada? Ben Barış'a getiriyorum oyunu. Diyorum ki bak kanka böyle bir oyun var. Diyor ki ama işim gücüm var, çalışıyorum burada. Bak oyunu üretmeye çalışıyoruz. Şunu Bu da bu deniyoruz. arada taktiklerden biri gerçekten. Sonra bir hafta soğutuyorum konuyu. Bir hafta sonra Barış'ı oynarken yakalanıyorum. Aa ne oynuyorsun falan. Hala başlamadıysa birkaç hafta sonra çevredekilere bakın şöyle bir oyun var böyle oyunlar. Bu net taktiklerden biri. Kerem'in darla ve fethet taktiği bu yani. Bu benim taktiğim tabii, cevabın doğrusunu uzmanından alalım. Yok canım, yani bu şekilde yaptığımız oyunlar elbette vardır bu arada ama dediğim gibi aslında yani tek bir oyun bazlı düşünerek başlamadık biz bu app'e zaten. Hani biz bu app'i yapma kararı aldığımız zaman aklımızda zaten birkaç potansiyel oyun vardı, birkaç farklı janradan. O yüzden ilk amacımız aslında olabildiğince çok janrada oyun çıkartabilmek ki olabildiğince çok kişiye hitap edelim. Mesela bir kişi sadece puzzle seviyordur, onun için içeride puzzle oyunlarımız da var. Bir kişi action runner oyunları seviyordur, onun için o şekilde oyunlarımız da var içeride. Önce bir buna karar veriyoruz. Mesela basit bir tower defense var mı ya da gelmesi düşünülüyor mu? Mesela Tower Defense oyunu aslında bizim yaptığımız, şu an elimizde bir prototip olan fakat ilerletmediğimiz oyunlardan biri. Hani bunu da aslında kullanıcılardaki genel oyun eğilimine göre belirliyoruz. Yani hangi oyunları daha çok oynuyorlar. İşte Tower Defense oyunlarını mesela evet çok oynuyorlar ama oyunun içinde çok fazla da detay istiyorlar. Biraz isterler evet. Aynen. Yani bu şey collectible moduna tam... card game kafasındadır biraz Evet. daha. Yani ben işte oradan bir şeyler kazanayım, kazandığımda işte tavrı genişleteyim, gelişeyim, güçleneyim, işte şunları bunları ekleyeyim. Bu tarz hani daha çok oyun mekanikleri olan tavır oyunlarını oynuyorlar. Yani bizimkiler 3 dakika üzerinden döndüğü için bu kadar uzun bir gelişim süreci sağlayabilecek kadar süreleri olmuyor oyuncuların. O yüzden daha seri oyunlar tercih ediyorlar. Dediğim gibi ben bu konuda da ilk janraya karar verdikten sonra kullanıcılarımızın oynamış olabileceği ve hani eskiden sevdiği neler olabilir, işte yeni hangi oyunlara bakıyorlar. Önce bir bunları araştırıyoruz. Sonrasında da oyun tarzına karar vermiş oluyoruz. Yani mesela puzzle oyunu olacak. Nasıl bir puzzle oyunu olacak? İşte G-Blocks'a blokları yerleştireceğiz. Şudur budur. Bu tarz mekaniklerini belirliyoruz. Ve aslında hani ilk olarak bununla çıkıyor. Sonrasında çok farklı bir demo, daha önce de dediğim gibi. Demoyu da işte insanlara, ofisteki insanlara denetmiş oluyoruz yani. Onun dışında Kerem'in çok hani getirdiği oyunlar oluyor. Kerem'in işte CEO'muzun da getirdiği oyunlar oluyor. Yönetim kurulundan çok oyunlar geliyor. Bunlar yapılsın diye. Partner stüdyoların başarılı olduğu oyunları bize çok güzel yediriyor diyeceğim Barış ama öyle olmayacak. Çok güzel uyarlıyor diyeyim. Partner stüdyolardaki süreçleri de bütün Barış götürüyor çünkü. Evet. Partner stüdyolarla çalıştığımız bazı oyunlar da oluyor. O taraftaki süreçlerde de Barış lead ediyor bizim Aynen. tarafı. Oradaki oyunlara da karar verirken bu tür şeylere dikkat ediyoruz yani. Şu an en çok oynanan oyun basketbol oyunumuz Aynen. hala sanırım. Jump shot. Aynen Jump Shot. Şimdi Jump Shot gibi bir basket oyunu varken tutup da karşısına rakip bir basket oyunu çıkarmıyoruz. Gerek yok. Evet, onun yerine içerideki işte testlerimizden sonra geçen oyunlarda işte puzzle janrasında daha az tercih edilen bir oyun varsa onun yerine alternatif ne üretebiliriz gibi ilerletiyoruz süreçleri. Aynen. Peki bundan sonraki aşamada nereye götürmeyi planlıyorsunuz? Yani hani çıkacak oyun türünü mü daha genişletmek, yoksa olanları daha iyiye götürmek mi? Daha fazla mesela daha teknoloji tarafına gidersek rekabetçiliği mi daha çok geliştirmek? Mesela ne tarz bir oyun tarafından vizyon var şu saatten sonra Gamer Arena için? Şu benim geçen gösterdiğim oyun. Onu yapmakla başlıyor. Vizyon şu benim oyunu yap. Evet. Ya aslında şimdi şöyle içeride zaten şu anda 15'ten fazla oyun var. Hala da gelmeye devam ediyor. Şu anda hani bizim yapıp bitirdiğimiz ve
Hani elimizde hazır olan oyunlar çıkmayı bekliyor şu anda zaten. O yüzden aslında hani janrayı da genişletmek istiyoruz. Ama bir yandan mesela kullanıcılar tarafından çok sevilen oyunları daha da geliştirip daha da güzel bir hale getirmeyi de istiyoruz. Hani burada bazı teknik kısıtlamalarımız olabiliyor. Dediğim gibi mesela oyunun 15 megabayt, yani 15 megabayt bizim maksimum kabul ettiğimiz sınır zaten. 15 megabaytın altında kalacak şekilde daha ileriye nasıl götürebiliriz? Aslında bunu da düşünüyoruz bir yandan. Ama ilk olarak dediğim gibi elimizdeki oyunları daha güzel hale getirmek, daha hani çok oynanacak oyunları bulup onları yapabilmek, o fikirleri üretebilmek. İlk aşamada bunları düşünüyoruz. Daha sonraki ilerleyen aşamalarda da şu anda zaten bizim app'imizdeki oyunlar aslında hani direkt olarak eş zamanlı online oyunlar değil. Yani giriyorsun, oynuyorsun, skor yapıyorsun, skorun Tabii. kaydediliyor. Eşleştiğin anda diğer kullanıcı da seninle aynı oyunu oynuyor birebir. Yani engellerin yeri, işte elmasların yeri, puan alınan yerler birebir her şey aynı geliyor. Çok güzel böyle bir sistemimiz var. Bu sistemde de zaten direkt olarak aslında adaletli bir yarış sağlıyoruz. İlerleyen vakitlerde de aslında eş zamanlı online oyunların içeride olmasını istiyoruz. Yani hani bunun böyle çok Tam büyük, geniş, PvP kapsamlı şeklinde. olmasına gerek yok ama direkt olarak PvP oyunları. Hani en basitinden hani XOX kadar o şekilde de bir hani rekabet sağlayabilelim istiyoruz. Bir yandan hani sadece ben oynayayım, arka arkaya hiç kimseyi beklemeden oynayayım. O şekilde ilerleyeyim. Bunu diyenler için de bir ortam sağlamak istiyoruz. App tarafında geleceği aslında bu şekilde planladık şu aşamada. Bir de aslında yavaş yavaş başka projelerimiz de var. Bunlardan da aslında ilk galiba burada duyuruyoruz izleyenlere de bir Metaverse planlıyoruz şu aşamada. Aynen. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Geliştirmelerine gelsin. de başlandı zaten Metaverse'ün. Kolay gelsin. Hallediyoruz bir şekilde yani. Orada sana da kolay gelsin şimdiden. Sana da çok iş düşüreceğim yani. Hani bunun UI nasıl olsun. İşte token geliyor gidiyor vesaire. Geliştirdiğimiz Metaverse'de de aslında insanlar o dünya içerisinde gezip dolaşabilecekler. Birbirleriyle iletişim kurabilecekler, chatleşebilecekler. Çeşitli ortamlara girip farklı deneyimler aslında görebilecekler. Yani mesela işte içeride kafemiz var. Oyun alanlarımız var. App'teki oyunları direkt olarak o Metaverse'den oynayabilecekleri alanlar var. Bu tarz bir aslında insanların hem sosyalleşebileceği, hem hani boş vakitlerinde gelip dolaşabilecekleri, etrafı keşfedebilecekleri bir Metaverse yapma çalışmamız başladı. Şu an esas aslında hani bizim fokusumuz o. Bir yandan tabii app'teki oyunları da Orada devam geliştirmeye ettiriyoruz. devam ediyoruz. Aynen. Bu şekilde bir gelecek var aslında. Bakalım yani ben şu andaki haliyle bile çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Çok daha da güzelleşeceğine eminim. Bence yani birçok kullanıcıya hitap edecek ve insanların gerçekten hoşlanıp içeride vakit geçirebileceği bir ortam olma yolunda ilerliyor. Web3 tarafına da bu arada paralel Evet. ilerletiyoruz bu süreci. O yüzden ben de çok mutluyum yani. Ben de içeride çok güzel vakit geçireceğimi ve kripto tarafından gelen gerek trader gerek gamer kullanıcılarının da orada eğleneceğini düşünüyorum. Yani daha geliştiriliyor. Bugün de hani Tabii yani. bugün burada söyledik ama bu uzun zamandır zaten Yarına devam çıkmayacak yani. Tabii. devam edecek bir süreç ama ben de eğlenceli olacağı konusunda hemfikirim Barış'la. Kripto tarafına da dediğim gibi her yerden dokunuyor diyebilirim yani. Bir kripto kullanıcısının, bir kripto gamer'ın isteyip de bulamayacağı bir şey yok içeride yani. O zaman hayırlı olsun. Gerçekten Teşekkürler. kolay da gelsin. Uğraştıracak bir tık. Ama sonunda da güzel bir iş çıkacağını tahmin edebiliyorum. İnşallah. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şu benim geçen gösterdiğim ay. O oyunu ben de merak ediyorum şu noktada. Tamam, Belki sözüm bu- olsun onu. Belki bu Metaverse tarafında çok da aslında beklentiyi arttırmamakta fayda var ama gerek işte staking opsiyonları olsun, bu bizim Galaxy Labs tarafında kullandığımız AI feature'ları olsun gibi şeylerin de içinde olacağını kullanıcıların yani sadece web sitesinden gidip değil de gelip bu bizim arenamıza artık Metaverse olarak bağlandıktan sonra bulabilecekleri bir çoklu evren yapısı olabileceğini söyleyebilirim. Bunu eklemekte fayda var. Bir de bir duyurumuz daha var sanırım. Bu hafta başlayacak bir duyuruyla birlikte evet. belki de Aynen. Barış'ın söylemesinde fayda var. Burada da aslında hani hep şunu konuştuk, işte içeride oyun geliştiriyoruz, partner stüdyolarımız var. Ama biz bir yandan aslında direkt olarak bu oyun geliştirme ekosistemi içerisine de katkı sağlamak istiyoruz. O yüzden bu hafta duyurularının başlayacağı bir Game Jam yarışması planlıyoruz.
yani şu anki plana göre 2 günlük bir süre içerisinde katılımcılar oyunlarını yapacaklar. Ve biz bu oyunları belli başlı kurallara göre değerlendireceğiz. Detayları zaten açıklıyor olacağız. O yüzden bizi izleyenler ve oyun geliştirenler varsa mutlaka takip etsinler bu haberi. Game Jam'imize katılın. Büyük ödüller de veriyor olacağız bir yandan. Bir yandan sizlerle tanışacağız, kaynaşacağız. Bu şekilde bir yarışmamız olacak. O yüzden ben oyun yapıyordum, işte oyun yapmayı seviyorum, merak ediyorum diyen herkesi Game Jam'imize bekliyoruz. Sizlerin sayesinde de aslında çok güzel bir yarışma yapmış olacağız. Ödüller dağıtıyor olacağız. Hep beraber eğleneceğiz de bir yandan. Böyle güzel bir gelişmemiz de var. Bu arada hani ilk yapacağımız Game Jam ama bunun devamı da gelecek. Hani biz bunu bir kere yapalım bakalım nasıl oluyor değil. Güzel bir plana oturttuk ve ilerleyen süreçlerde de bunu tekrar ediyor olacağız zaten. Böyle de bir güzel haberimiz var. Bütün oyun geliştiricilerine de güzel bir haber vermiş oluyorsunuz aslında. Vallahi sevindim. Bazen dışarıdan almakta en azından ya da dışarıdan fikir almakta faydalıdır genel olarak. Kesinlikle. Tabii. O zaman bu haftalık bu kadar diliyorum. Diliyorum. Enteresan oldu. Elodis TV ve Gamer Arena'nın YouTube kanalının ortaklığında yaptığımız arena sohbetlerinin bu haftalık sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek hafta yine görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşçakalın.